Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere ile ilgili bir son dakika gelişmesi var ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında rutin güncellemesini yapan İngiltere, trafik ışığı sistemi adını verdiği seyahat listesinden Türkiye'yi yine kırmızı listeden maalesef çıkarmadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Londra hükümetinin Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık noktasına geldiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Kursi, Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık olduğunu ifade etti. Sky News'e konuşan Yasmin, Pakistan'ın yeterli sayıda kişiyi aşılamadığı gerekçesiyle İngiltere tarafından hala kırmızı listede gösterilmesine karşı kesinlikle aptalca bir uygulama değerlendirmesinde bulundu. Milletvekili Hindistan'da delta varyantının görüldüğünü ifade ederek aşı çalışmaları Hindistan'da oldukça yavaş seyrediyor. Ancak Hindistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler kırmızı listeden sarı listeye çekildi. Buna karşın Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler kırmızı listede gösteriliyor. Hindistan büyük bir ülke. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de zengin ülkeler. Pakistan, Hindistan'a nazaran küçük bir ülke ve küçük bir ekonomiye sahip. Pakistan ve Türkiye gibi kırmızı listede bırakılan ülkelere kesinlikle büyük bir ayrımcılık yapılıyor ifadelerini kullandı. Bir diğer İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Naz Shash ise sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak İngiltere'nin bu kararı oldukça şaşırtıcı. Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binde %20 iken, yani 20 binken 100 bin kişide, bu oran Pakistan'da %14, ancak Pakistan kırmızı listede kalırken Hindistan sarı listeye alınıyor. Üstelik İngiltere'de en çok görülen Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğu Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Covid-19 kırmızı listesinde Hindistan'ı bırakmadı, sarı listeye aldı. Devam ediyoruz. Birçok ailenin seyahat kısıtlamaları sebebiyle sevdiklerinden uzak kaldığının altını çizen Shah, bu konuyu daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. İngiltere'de bir dönem milletvekili yapan Gareth Snell de sosyal medya hesabından Naz Shash ve Yasmin Kursi gibi isimlere destek vererek Pakistan'ın kırmızı listede bırakılarak Hindistan'ın sarı listeye alınmasının bilimsel bir açıklaması yok ifadelerine yer verdi. İngiltere son güncellediği seyahat yasağı ve karantina uygulaması listesinde Meksika, Gürcistan, Mayotte adası ve Fransa'nın deniz aşırı topraklarından olan La Réunion adası kırmızı listeye alınırken Türkiye ve Pakistan kırmızı listede kalmaya devam etti. Londra hükümeti son güncelleme kapsamında Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i yeşil listeye alırken Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan ve Bahreyn gibi ülkeleri kırmızı listeden sarı listeye çekmişti. Pakistan'da geçtiğimiz günlerde yapılan aşı kampanyasında sadece bir gün içerisinde 1 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapılarak rekor kırılmıştı. Ama İngiltere nazarında bunun çok büyük bir önemi olmadığı ortaya çıktı. Türkiye kırmızı listede Pakistan'la beraber kalmaya devam edecek. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de hükümetin açıklamış olduğu seyahat kısıtlamaları listesi, yani hangi ülkelerin seyahat kısıtlamalarda yer aldığı listesi büyük bir tartışmaya neden oldu. Bununla ilgili olarak da yeni bir gelişme var. Bunu hemen sizlerle paylaşıyorum. Seyahat güncellemesi internet sitesinden duyuruldu. Güncellenmiş yeşil, sarı ve kırmızı trafik ışığı sistemi içerisinde bazı değişiklikler yayınlandı. Türkiye bildiğiniz üzere kırmızı listede kalmaya devam ediyor. Çift aşılı yolculara İspanya ve Fransa bile serbest bırakılırken çift aşılı olanlar dahil Türkiye'den gelecek olanlar için hiçbir esneklik durumu söz konusu değil. Güncelleme sonrası Ulaştırma Bakanı, kabinedeki meslektaşlarının seyahat kaosu üzerindeki baskısı altında temkinli olmaya devam ettiklerini söyledi. Bakanlar hizmetin daha pahalı hale geldiğini söyleyerek otel karantinasının maliyetini de yaklaşık 500 sterlin arttırdı. Yani bu kırmızı listeden geldiğinizde otele gidiyorsunuz biliyorsunuz. Otelde kalıyorsunuz, 500 sterlin ödemek zorundasınız.
12 Ağustos'tan itibaren kırmızı listedeki bir ülkeden gelen bir kişi için otel karantinası yaklaşık 2285 sterline yükseltildi. 5-12 yaş arasındaki çocuklar için fiyat değişmedi ve 325 sterlin olarak kaldı. Tabii bir de işin böyle bir mali durumu söz konusu. 2285. Evet değerli izleyicilerimiz, ciddi bir para. Yani 4 kişilik bir aile gelirse yaklaşık 9000 sterlin civarında otel karantinasında para ödemek zorunda. Ciddi bir rakam. İnsanların isyanını da anlamak gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de açıklanan seyahat kuralları ile ilgili yeni liste, bu listeyle ilgili de diğer detaylar neler hemen size aktarıyorum. İngiltere 2 doz aşı olan Avrupa Birliği ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre Covid-19'un Delta varyantının yayılma oranındaki artış nedeniyle Fransız vatandaşları için karantina uygulaması devam edecek. Ülkeye girişlerde yeşil geçiş kartında tam aşılandığını kanıtlayan Avrupa Birliği vatandaşlarıyla aşı kartını gösteren ABD vatandaşları bugünden itibaren 10 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulacak. Pfizer-BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının uygulandığı İngiltere'de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46.851.145'e ulaşırken bunlardan 38.345.000'i ikinci doz aşıyı yaptırdı. Ülkede dün yaklaşık 25.000 vaka görüldü ve 65 kişi de hayatını yitirdi. İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak yeşil, sarı, kırmızı olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve trafik ışığı sistemi adını verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor. Buna göre kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu olarak karantinada kalmak zorunda. 2285 sterlin. Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor. Kendileri ödüyor. Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edecekleri ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor. İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan sarı listede, Türkiye ise maalesef kırmızı listede kalıyor. Siyasi bir karar bu. Evet, İspanya'da vaka sayıları patladı. İtalya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da adalar kapatılıyor. Onlar sarı listede ama Türkiye'de kırmızı listede. Ne demek? Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'nin önüne bir ambargo koyuyor. İşte görüyorsunuz. Pakistan günde 1 milyon kişi aşılıyor. Kırmızı listede. Türkiye'de vaka sayısı ufak da olsa artıyor. Ama kırmızı listeden sarı listeye Türkiye ve Pakistan alınmıyor. Tamamen siyasi bir karar. Hindistan 100 binde 20 bin kişi, bakın test yapılanların 100 bin kişiden 20 bin kişisi korona, kırmızı listedeydi. İngiltere aldı onu sarı listeye koydu. Evet, tamamen siyasi bir karar. Başka hiçbir şekilde bunun izahatı yok. Tabii karantina kolay değil arkadaşlar. Ülkelerin ekonomilerini etkileyen bir durum. Şimdi İngiltere'de yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'ye geldi. Türkiye'den bindi uçağa, İngiltere'ye geldi. Karantinada 2285 euro otel parası ödeyeceksin. 2285 euro kişi başı. 10 gün boyunca. 4 kişilik bir aile 9000 sterlin. Düzeltiyorum, sterlin. Ciddi para. Uçak bileti var. Tatilde harcadığı para var. Ne oluyor? Evinden çıkamıyorsun. Türkiye'ye gidemiyorsun. Bu kadar basit.